Ver. Tıraş mı? Hayır, sünnet. Hay hay. Tabii tanıyorum. Ve hemen size teslim edeceğim. Herkül! Katili buraya getir! Türk sinemasının duayeni, yürüyen ansiklopedisi. 7'den 70'e herkesi bilgisiyle, kültürüyle kendisine hayran bırakan, film ve dizilerin aranan oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu'nun hikayesi bu. 26 Aralık 1936 yılında İstanbul Yeşilköy'de doğar. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı ziraat mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952'de babası bakanlıkta müsteşarlık için Anadolu'ya tayin olunca liseyi Ankara'da Kavaklıdere'de okur. Lise sonrası ailesinin isteğiyle hukuk fakültesine gider ama 3. sınıfa gelince okulu bırakır. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra İstanbul Kambiyosu'nda döviz komiseri olur. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul'la iş yerinde tesadüfen tanışan sanatçı seçmelere davet edilir ve kazanır. Daha sonra İstanbul şehir tiyatrolarında 20 yılını tiyatroda geçiren oyuncu, oyunculuk kariyerinin başlamasına vesile olan Deniz Uyguner ve Muhsin Ertuğrul'la anısını TRT'de Film Gibi Hayatlar programında şöyle anlatır. İstanbul Kambiyosu'nda çalışıyordum. Benim iznim olmadan kimse Avrupa'ya uçuş yapamıyordu. Bir gün odamda oturuyorum. Baktım Muhsin Bey şöyle bir geçti. Hali üzüntülü belli. Muhsin Bey nedir, bir sıkıntınız mı var dedim. Kayhan Bey, Londra'ya gidecektim ama bir evrak eksikmiş. İzin vermediler dedi. Verin o kağıtları bana dedim. Selçuk Bey'in yanına gittim. Selçuk Bey dedim, bu beyefendi Türk tiyatrosunun kurucusu. Ben eksik evrakları tamamlar dosyasına koyarım dedim. Getirdim Muhsin Bey'e, buyurun efendim uçabilirsiniz dedim. Şaşırdı. Siz çok medeni, çok değişik bir insansınız. Siz iyi bir sanatçı olabilirsiniz. Ben Londra'dan dönünce sizi arayacağım dedi. 15 gün sonra bir telefon geldi bana. Kayhan Bey, yarın imtihan var diye. Ben ertesi sabah gittim ama 362 kişi girmiş o gün imtihana. Şık erkekler, güzel kadınlar. Oradan birisi geçiyordu. Beni buradan çıkartır mısınız dedim. Ben gitmek istiyorum dedim. Gelin benimle dedi. Düştüm peşine. Koca bir kapı açtı. Buyurun girin buradan, doğruca gideceksiniz dedi. Meğer beni imtihan heyetine sokmuş. Muhsin Hoca, Haldun Taner, bütün tiyatro hocaları orada. Beni kurtaran benim rahatlığım oldu. Beni buraya yanlışlıkla soktular. Ben kaçıyordum. Rezil olmak varmış hesapta. Şimdi ben çıktıktan sonra bu adamın ne işi var burada diye arkamdan konuşacaksınız biliyorum dedim. Bir hafta sonra kağıt geldi, kazandınız diye. O imtihanda 362 kişiden 28'i kazanmış. O günden beridir 20 yılım tiyatroda geçti. Tiyatroya girmeme vesile olan kişilerse Muhsin Ertuğrul, Deniz Uyguner'dir diye konuşur. Ahmet'in masum olduğuna inanacağım geliyor. Annesini de öldürdüklerine göre bu işte mutlaka karanlık bir nokta var. Evet. Yeni bir tahkikat daha açmak zorundayız. Oyuncu ilk evliliğini Türkan Sümer'le yapar. 1957'de askerlik için gittiği İstanbul'da kendisiyle tanışır. Kısa bir zaman sonra evlenirler. Bu evlilikten Sibel ve Deniz adında 2 kızı olur. Evlilikleri kısa süren çift birkaç yıl içinde boşanırlar. Oyuncu bu ayrılık sonrası Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bulunan bir evde 3,5 yıl birlikte kalırlar. Oyuncu o günleri şöyle anlatır. Cihangir'de oturunca herkes o güzel yerde oturuyorsunuz derlerdi. Gelen misafirler apartmana gelince alt kata ineceksiniz derdik. Alt kata inince bir kat daha ineceksiniz derdik. Dairenin ufak bir camı var. Tabureyle çıkınca gökyüzünün bir ufak parçasını görebiliyorsunuz sadece. Kapıcı dairesinin alt katında kalıyorduk, düşünün. Tiyatroya ilk başladığım dönem ekonomik olarak kısıtlı şartlarda yaşıyorduk ve bir misafir gelirdi 20-30 kişi. Şener Şen tepside çiğ köfte yoğururdu. Şener Şen'le o apartman dairesinin önünden her geçtiğimizde durup ne güzel günlerdi diye o günleri yad ederiz. Para hiçbir zaman mutluluk değildir. Yaşamasını bilirsen, hayattan zevk almasını bilirsen, Tanrı'nın verdiği güzellikleri özümsemeyi bilirsen, hayat o zaman daha güzel diye konuşur. İkinci evliliğini 1974 yılında tanıştığı İngiliz asıllı Suna Yıldızoğlu ile yapar. Kayhan Yıldızoğlu Nişantaşı'nda Merhaba adlı bir kafe işletir. Suna Yıldızoğlu'nun kız arkadaşı Katrin bu kafede çalışmaktadır. Tanıştıklarında Kayhan Bey'in kültürel bilgisine, espritüelliğine hayran kalan Suna Yıldızoğlu, o dönem farklı bir tipim olduğu için tanıştığım Türk erkekler peşimden koşuyor, beni rahatsız ediyordu. Ama Kayhan'la çok güzel bir iletişim içindeydik. Daha sonra bu iletişim ilişkiye döndü. Kayhan Yıldızoğlu, Türk sinemasının önemli isimlerinden biriydi diye konuşur. Bu ikilinin evlenmesi Suna Yıldızoğlu'na Türk sinemasının kapılarını aralamıştır. Kayhan'la birlikteyken Suna'ya ufak ufak rol teklifleri gelir. Suna'nınsa böyle bir niyeti yoktur. Zaten başarabileceğine de inanmıyordur. En önemlisi Kayhan'la ilişkilerinin zarar görmesinden korkuyordu.
Ama maddi durumları çok iyi olmadığı için bu teklifi kabul eder. Daha sonraki yıllarda başrollerde oynar. Sahneye çıkıp şarkı söyler. Çiftin evlilikleri de bu dönemde 1978'de son bulur. Suna Yıldızoğlu boşanmasından sonra İngiltere'ye gitmeyi hiç düşünmez. Oyuncu Türkiye çok farklı ve çok heyecan verici bir yer. Burada yaşıyorum, dans ediyorum, şarkı söylüyorum. İnsanlar sevecen ve duygularını gösteriyorlar. İngiltere'de hep kontrollü olmak zorundasın. Burada tam anlamıyla kendimi buldum der. Kayhan Yıldızoğlu ilk eşi için karı koca durumunda anlaşamadık. Ayrıldığımız günden beri akıl almaz bir dostluğumuz var. Hayatta hiçbir şey için üzülmemek ve kızmamak lazım. Evliyken Levent'te oturuyoruz. Gece saat 4 dışarıda kar yağıyor. Ben 4 ayak üstünde kulağımda kalp dinleme aleti alt katı dinliyorum. Kaynanamla eşim benim hakkımda ne konuşuyorlar diye. Şimdi diyorum ben mi yaptım bunu? Rüyamı görüyorum. Eşim de ayağında stiletto ayakkabı merdivenlerden inmek yerine merdiven demirlerinden kayıyor. Şimdi oturup kahve içerken o günlerimize gülüyoruz. Her üzüntü aslında bir komedidir. Hayatı ve olayları çok ciddiye almamak lazım der. Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya gibi rollerde oynamıştır. İlk sinema filmi 1966 yılında Çalı Kuşu filmidir. Oyuncu bu dönemi şu sözlerle açıklar. Hayatımın altın yıllarını yaşadım. Hayattayken cenneti yaşadım der. Usta oyuncu yaklaşık 198 filmde oynamıştır. Öğrenmek istediğim buydu. Bütün gece ne yaptığın çıktı ortaya. İntikam almaya kalkışma Murat. Katilleri mutlaka bulacağız. Kanun cezaları neyse verir. Bunu unutma. Gidebilirsin. Kıymetli oyuncu günümüz sineması hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirir. Bırakın dünya sinemasını İran sineması gibi dünyaya tam olarak açılmadığımızı düşünüyorum. İran sineması çok büyük bir sinema ve sıfır ekonomiyle ilk yaptıkları filmler var. Bu filmleri izledikçe gece uyuyamıyorum. Ya bunu nasıl dile getirdiler? Bunlar nasıl oyuncu diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Dünyada bütün filmleri ödül alıyor. Bizim sinemamızda da bunun olmasını diliyorum. Eski Türk filmlerini beğenen de çok, eleştiren de ama eleştirmemeleri lazım. Çünkü o dönemde biz akıl almaz, ahmakça, aptalca, çağ dışı bir sansürle uğraşıyorduk. Efendim asker düşmez, polis rüşvet yemez, doktor yalan söylemez. Aşkından ölen starlar birbirlerini yanaklarından bile öpemez. Öperse o sahnede ölmesi gerekirdi. Böyle ahmakça bir sansür içinde o filmlerin yapılması büyük bir mucize. O filmler hala sevgiyle izleniyor. Bütün o devrin sanatçıları çekilen filmlere varlıklarını, duygularını koyarlardı. Filmde tek amaç vardı. O duyguyu seyirciye geçirebilmektir. Senin yakışıklılığının veya güzelliğinin önemi yoktur. Yılmaz Güney yakışıklı bir adam değildi ama seyirciye verdiği duygu o kadar gerçekti ki seyircinin gözünde devleşen bir oyuncuya dönüşür. Şimdi bakıyorum genç oyuncuların akılları, ben daha yakışıklıyım, ben daha güzelim, saçlar başlar yapılmış, yapmacık konuşmalar, artist olacaklar sözde. Kimse işin eğitiminde değil, daha fazla ne katabilirim, kendimi nasıl yetiştirebilirim derdinde değil. Usta oyuncu diziler hakkında eskisi gibi yeteneğe bakılmadığını söyler. Ya arkadaşı oluyor ya ucuza çalışıyor, bir takım saçma sapan kurallar çıkıyor ortaya. Bunlar kaliteyi son derece bozdu. Zaten dizi sanatçı olmak değildir, dizi oyuncusu derler. Anthony Hopkins, Meryl Streep, Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando bunlar dizilerden gelmediler. Dizilerde hiç oynamadılar ama dünyanın en büyük oyuncuları. Oyunculuk başka bir şey, sanatçı olmak başka bir şey der. Dizileri günlük gazeteye benzetir. Bugünkü gazeteyi okursun, dünkü gazeteyi okumazsın. Bu sene sevilen bir dizi oyuncusunun bir dahaki seneye kimsenin hatırlamadığını belirtir. O yüzden dizilere ben pek sanat gözüyle bakmam. Ama ben de para için oynuyorum. Çok oynadım dizilerde. Ama dizilere sanatsal gözüyle bakmıyorum. Bunların yanında genç, idealist, kendini bilen, yetenekli gençlerin olduğunu da söyler. Bazıları benim öğrencimdir. Gönüllü olarak haftanın belli günlerini onlara ayırır, kendi evimde ders veririm. Maddi bir beklenti içinde değilim. Tek isteğim onları başarılı ve güzel yerlerde görmek. Onları bir gün sahnelerde görmek bana en büyük hediye olur. Usta oyuncunun oynadığı önemli filmlerden bazıları şunlardır: Malkoçoğlu, Ankara Ekspresi, Kadın Asla Unutmaz, Kurban, Eşkıya, Evim Sensin, Köstebekgiller, sinema filmlerinin yanı sıra pek çok dizide de yer alır. Bunlardan bazıları ise İnce İnce Yasemince, Çiçek Taksi, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Sevda Çiçeği, Kurtlar Vadisi Pusu, Ali Ayşe'yi Seviyor, Küçük Ağa. Kayhan Yıldızoğlu halen dizi ve filmlerin aranan önemli bir oyuncusu olarak yaşamını sürdürmektedir. Türk sinemasının usta oyuncusu duayeni Kayhan Yıldızoğlu'na yaşam boyu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyor, yeni projelerde tekrar ekranlarda görmek umuduyla videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.